Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere perspektif konusunu anlatıyor olacağım. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Belirli bir açıdan doğaya baktığımızda doğadaki varlıklar bize yakınsa gerçek ölçüleri ve renkleriyle görünürler. Bizden uzaklaştıkça küçülüyor ve renkleri de soluyor hissini verir. Gözümüzün bu görüş hissini resimde çizgi ve renk olarak göstermek işine perspektif diyoruz. Başka bir deyişle nesnelerin görünümünü 3 boyutlu olarak düz bir yüzeyde yani 2 boyuta indirgeyerek göstermeye yarayan bir izdüşüm tekniğidir. Perspektif resimler, mimaride tasarlanan binaların iç ve dış görünüşlerinin çizimlerinde, mobilya çizimlerinde, mühendisler, endüstri planlayıcılar tarafından ve güzel sanatlar alanlarında uygulanmaktadır. Çevremize baktığımızda, yolda yürürken, bir sokak ya da caddede yükselen binaların arasında başımızı yukarıya doğru kaldırdığımızda ya da yükselen binalardan aşağı baktığımızda, bir binanın içinde, koridorlarda, üst katlardan merdiven boşluğuna baktığımızda, bir tünelden geçerken, bir araçla yolda seyrederken, doğaya, uzakta birbiri ardına sıralanan dağlara baktığımızda perspektifi rahatlıkla görebiliriz. Perspektif çizim tekniği resimlere derinlik, boyut ve gerçeklik görüntüsü verir. Perspektif, çizgi perspektifi ve renk perspektifi olarak ikiye ayrılır. Çizgi perspektifi, paralel çizgilerin sonsuzda birleşmesi yani küçülmesidir. Tek kaçışlı, çift kaçışlı ve 3 kaçışlı olmak üzere 3 tekniği vardır. Renk perspektifi, ışık değiştikçe ve cisimler bizden uzaklaştıkça araya hava tabakaları girdiği için renklerin soluyor, grileşiyor, morlaşıyor ya da mavileşiyor gibi görünmesine denir. Hava perspektifi de denilir. Perspektifte ufuk çizgisi, görme noktası, kaçan çizgiler, ufuk düzlemi, karşıdan görünen çizgiler gibi tanımlar kullanılır. Ufuk çizgisi, göz dengi çizgisi de denmektedir. Göz hizasından geçtiği tasarlanan yatay çizgidir. Ayağa kalktığımızda ya da yüksek bir yere çıktığımızda ufuk çizgisi yükselir. Oturduğumuzda alçalır. İsterseniz hemen deneyip görebilirsiniz. Gökle denizin birleşmiş gibi göründüğü çizgi ufuk çizgisidir. Düz bir ovada da görünüş aynıdır. Görme noktası, esas nokta ya da kaçma noktası da denmektedir. Ufuk çizgisinin üzerinde ve gözün tam karşısındaki noktadır. Bu nokta resim yapanla birlikte hareket eder ve tam karşımızda bulunur. Örneğin tren raylarının ve uzayıp giden bir yolun ufuk çizgisinde birleştiği noktadır. Kaçan ya da kaçıcı çizgiler aşağı ve yukarı olabilirler. Uç noktaları gözümüzden aynı uzaklıkta bulunmayan çizgilerdir. Bunlar oldukları gibi değil, göründükleri gibi çizilirler. Kaçan çizgiler ufuk çizgisinin üstündeyseler gözden uzaklaştıkça alçalıyor gibi, ufuk çizgisinin altındayseler gözden uzaklaştıkça yükseliyor gibi görünürler. Örnek verecek olursak sırayla dizilmiş ağaçlar ve tren rayları. Ufuk düzlemi, göz hizasından tasarlanan ve yer kabuğuna paralel olan düzlemdir. Karşıdan görünen çizgiler, uç noktaları gözümüzden aynı uzaklıkta olan çizgilerdir. Dikey, eğik, yatay olabilirler. Daima oldukları gibi çizilirler. Örneğin tam karşımızdaki tavan, taban, kapı, pencere görüntüleri gibi. Perspektifin tarihine
Kısaca değinecek olursak, Orta Çağ Batı sanatının kaynaklarına indiğimizde çocukların çizdikleri nesnelere benzeyen betimlemeler görüyoruz. Sanatçı, uzaklık kaygısında olmadığından insanların hepsi tek bir düzlem üzerinde bulunmaktadırlar. Eski Mısırlılarda da ortaya olup bitenleri göstermek için imgeleri düz bir yüzey üzerinde gösterdikleri peyzaj ve dekorlara uzaklık vermiyorlardı. Perspektifin ilkelerini Rönesans döneminin bilimsel verilerine dayalı olarak 15. yüzyıl İtalyası bulmuştur. Leonardo da Vinci perspektif konusunda şöyle yazıyordu: 3 çeşit perspektif vardır. Birincisi, nesnelerin gözden uzaklaştıkça azalan perspektifi. İkincisi, gözden uzaklaşan nesnelerin değişen renk durumları. Üçüncüsü ise ayrıntılarda uzaklaşan nesnelerin nasıl sonuçlandırılacaklarının betimlenmesidir. Perspektif konulu videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bundan sonraki videolarımda ne yapacağımı, ne anlatacağımı merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın, sanatla kalın, sağlıkla kalın. Allah'a ısmarladık.